Değişik bir başlangıç Selamlar. oldu. Güzel oldu gayet. Güneş tutulmasını niye kullandık abi biz? Hemen bir açıklama yapabilir misin? Yani Mart 3'tü galiba. Hı hı, galiba ben Lunar. de öyle hatırlıyorum. Blood Moon mu? Lunar Eclipse mi? Öyle bir şey var. Hı hı. Öyle bir durum var. Selamlar abi, nasıl? Vallahi her hafta olduğu gibi buradayız. İlginç zamanlardan geçiyoruz. Kafamın uzun zamandır en karışık olduğu zamanlardan birinde olduğumu söyleyebilirim. Dün seninle de konuştuk. Hatta bugün Serkan'la sabah konuşmadım. Sadece kendi kutuma Evet. bürünüp birazcık detaylı bir de bazen bir fikre takıldığımız zaman geçen haftalara bahsetmiştik. O fikirde kalıyoruz tıkalı. Tıkalı kalmamak için her şeyi silip böyle baştan bir daha bakış açısı geliştirmek için sizlere de güncelleme yaparken boynumuz eğilmesin istediğim için elimden geleni yapmaya çalıştım. Biraz kafamın karıştığını söyleyebilirim ama çok not aldım. Fiyatlı üzerinde, planım üzerinde, aldığım hamlenin doğru olup olmadığı üzerinde Hı hepsini hı. tek tek konuşacağız bugün sizlerle. Önemli bir haftada olduğumuzun zaten artık farkındayızdır. Fiyat olarak da, gelişmeler olarak da. Tek tek açıklayacağız, görüşeceğiz. Senin nasıl bir haftan geçti? Her şey yolunda mı? Abi ben biliyorsun birazcık daha şey üzerindeydim. Terminal üzerindeydim. Ona çok yoğunlaştım. Birçok geliştirme yaptık. Bayağı bir geliştirme yaptık. Üzerine fazla fazla koyduk. Hatta kanal içerisinde, Telegram kanalı içerisinde bir bilgilendirme de yaptım. Buna alakalı ufak bir canlı yayın yaptım. Ne yaptığımızla alakalı. Onun üzerine burada da geçeceğiz. Sesim net geliyor mu? Kötü mü? Az mı Sesin geliyor şu biraz an? az geliyor bana, aynen. Evet. Uzaklaştığım için olabilir belki. Yani ben bayağı bir aslına bakarsan yani terminalle çok ilgilendim. Trade'e çok fazla bakamadım. Bakmama, yani baktım arada tabii ki scalp'larımı yaptım ama odaklanamadım çok fazla açıkçası. Çünkü o tarafı yani arkadaşlara söz verdim 18 Şubat'a kadar terminali bitirmekti. Valla şu anki görüntüde bitti. Hani kullanım kılavuzu dokümantasyonu da bitti. Eee, Yani Çok şu güzel, an için tebrikler. gayet iyi. Şu an gayet zaten biliyorsun ama işte yalandan sordun cevap veriyorsun. İyi bakalım, öyle olsun. Yani bunlar yapılırken tabii ki elimizdeki dataların akışına bakıyoruz. Doğru olan elimizden geldiğince çıkarabildiğimiz kadarını da özetlemeye çalışıyoruz diyelim. Aslında benim bu hafta konuşmak isteyeceklerim birazcık daha makrodan dışında daha veri akışının bize verdiği ve aynı zamanda fiyatlamalar üzerinde hem total market cap hem US 500 hem Bitcoin hem Ethereum genel bir açıda senaryoları daha büyük pencere üzerinden bakmaya ve kurgulamaya çalışıyorum. Bu yüzden de sizler de bizlere zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. O zaman isterseniz bölüm 1 ile başlayayım. Fed Evet cephesi abi ne lütfen. oluyor? Şimdi arkadaşlar Fed tarafındaki yüzeydeki sakinlik sohbetini, muhabbetini zaten geçen hafta da bahsettik. Çok fazla bir değişiklik yok. Sadece içeride bir oy birliği olmaması, sürekli bir ikili muhalif yönetim gidiyor gibi görülmesi birazcık can sıkıcı bir durum. Çünkü 2025'teki istihdam verileri 900 bin kişi ortalamasıyla revize edilmişti. Bu çok ciddi bir rakam. Serkan'la da bunu daha önce 800, konuştuk. 860, 870 falan galiba net rakam öyle bir şey hatırlıyorum ben de. Yani ben 900 bin Ha, diye ortalama 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 şey neyse yapmıştım yani. da. Yani Fed'in bütün yıl boyunca aslında şişirilmiş veri üzerinden karar almış olabilme imkanına soru işareti koyduk. Zaten çok büyük karışıklıklar olduğunu, Powell'ın artık gitmek üzere olduğunu, işte Welch'ın geldiğini vesaire. Bununla ilgili bu arada Trump'ın yaptığı bir görüşme oldu. Bir interview oldu. O görüşmede de aslında Kevin için bu aldığı kararın yanlış olduğunu söyledi. Kendi danışmanlarının çok istediği için Powell'ın yerine gelmesi gerektiğini, o yüzden de bir hata yaptığını söyledi. Bunlar da çok ilginç. Yani bilmiyorum ama böyle Twitter'da ya ben vazgeçtim, fikrimi değiştiriyorum demek gibi bir şey geliyor. Çocukça geliyor bana açıkçası bazı şeyler. Gülüyorum o yüzden. E, Ağlanacak halimize gülüyoruz diyebiliriz aslında bazen. Şimdi Fed'in içerideki
içeride aynı zamanda bu Amerika devletinin açıkçası sürekli bu shutdown'ların olması vesairesi zaten bir bölünme olması konseptinden bahsetmiştik. Fakat piyasa bunu nasıl fiyatlıyor? Mart'taki beklentide indirim olmayacak gibi olması, Haziran 2026'daki ilk ciddi beklentinin o zamana dönüşmesi bizim Serkan'la aynı fikirde olduğumuz yönde. Yani biz böyle düşünüyoruz. Ama doğru muyum Serkan, değil mi? Haziran Evet, evet, için esas evet. ciddi beklentinin yani o Haziran yaz ayının esas gösteriyor. E, Yıl kapanırken 2026'ya girerken şöyle bir şey söylemiştim ben kendi ağzımdan. Ocak ayındaki gelecek olan veriler ve aynı zamanda Ocak ayındaki fiyatlandırma bize bazı şeyleri gösterecek demiştik. Beklenmedik, istemediğimiz, çizdiğimiz ama istemediğimiz senaryo açıkçası bize karşımıza çıktı ve bunun üzerine de bundan sonra ne olabileceği, bulunduğumuz bölgede artık lanet ettirdim herkes dediğimiz noktaya geldiğimizi düşünüyorum açıkçası. İyi ki de gösterdik bu arada onu. Yani Yani parantez içinde. açıkçası bu hafta içinde ben şaşırdığım, hiç beklemediğim kişilerden cevap aldım. Sordum da açıkçası nasıl geçti diye ve kendilerini koruduklarını ve risk off ettiklerini söylediler. O yüzden de bu 60 bin dolara düşüşteki son dropta yani 80 bin dolar bölgelerinden kendilerini korumaları çok da avantajlı hale getirmiş oldu. E, Ben ne yaptım? Geçen hafta çok aramızda olmayanlar da olabilir burada. Ben açıkçası 97.500, 98.000 bölgelerindeki shortumu 61 ile 62 bin bölgesinde kapattım. E, Biraz zor bir karar. Onu tutması da zordu, kapatması da zordu. Çünkü artık bir şeylerin bu kadar uzun zaman olarak yani 4,5-5 ay neredeyse devam ediyor olması birazcık neden ama çok fazla atlamadan önce veri akışı üzerinde CPI'nin geçtiğimiz verisinde 2,4 gelmesi beklentinin çok az aslında çok benzer ama beklenti çok az altında olması piyasa için rahatlatıcı mı olabilecek bir neden sundu aslında diyebiliriz. Şimdi burada farklı senaryolar yaratabiliriz. US 500 üzerinde gördüğümüz ve düşünmeye çalıştığımız kendi yorumumuz, analizimiz üzerindeki o büyük düşüş olma ihtimalinin Bitcoin'de zaten yaşanıp yaşanmadığı benim için çok büyük bir soru işareti. Bu nedenle de o shortumun kapanması ve 60 bin dolardan sekmiş olmamızın bana tam olarak yetmemiş olması. Yani onun bir kere daha stoplanma ihtimalinin vesaire gibi bazı şeylerle birleştireceğim. Ama bunu grafik üzerinde daha net anlatacağım için daha Hı sonrasında hı. devam edeyim istiyorum. Klasik piyasalarda S&P üzerinde, Nasdaq üzerinde güç var. Kendini koruyor ve sürekli aynı bölgelerden destek aldığı için tekrar tekrar test ediyor. Fakat bu çekirge yaptığım örnekte hani çekirge bir zıplıyor, iki zıplıyor, üçüncü de bir daha zıplayamıyor. Büyük bir Ama orada büyük bir endeks mühendisliği var abi ya. Yani büyük mühendislik döndü orada. Yani vallahi bravo, tebrik ederim. olmaması gereken bence testler yapıldı. Ben buna Evet. katılıyorum ve bunun içinde bu markette 20-30 yıldır trade eden insanların da aynı şeyler söylediğini, sarf ettiğini, doların aynı zamanda gelişmesiyle altınla olarak bağdaşlıklı noktalarda da S&P'nin şu andaki bulunduğu yerlerin indeks bazında çok daha e, farklı seviyelerde olması gerektiğini düşünülüyor, konuşuluyor. Fakat unutmayın ki ben unutmuyorum ki şu anda ülkenin yönetimini ve birçok şeyden sorumlu olan Trump'ın en baştaki istediği şey marketlerin yukarıda kalması ve yükselmesi. Sürekli verdiği sözler bulunduğumuz yerden iki katına çıkacağımız vesaire ama bunlar yani e, şu anda Endeks olarak konuşulabilecek evet ama hisse yani olarak değil. konuşulacak şeyler şu anda bence Diyorum ya onun işte yeri büyük değil. büyük mühendislik abi, yani yaptıkları gerçekten büyük. Adam hani endeksi düşürmemek için alt şeyler, hisseler artık böyle hani toprağa bakıyor birçoğu. Hı. Hani o duruma geldi. Ama endekse hiç tertemiz. Yani enteresan, değişik matematikler. Doğru. Yani Yani ben çok şu an fazla ES500'e endekse bakan birisi olarak trade alsam o şu an ben hani of mükemmel gidiyoruz derim yani, anladın mı? Sadece ona bakarak işlem alsam.
Doğru. Büyük Yani yönetici. korkudan bahsetmiştik. İşte Fear Greed'den bahsettik. Aynı zamanda hani bunun ne kadar büyük bir korku içinde olduğu. Bu kripto için tabii ki çok daha baskılı ve gördüğümüz son çıkan haberlerde biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda çok bu konuda değinmek istemiyoruz ama Epstein Files'larla ilgili de onların dokümanlarıyla ilgili de çok fazla yorum ve e, markete FAD verebilecek, zorluk verebilecek nedenler çıkmaya başladı. Bu da insanları tabii ki yatırımcıları korkuya sokuyor. Korkunun alınabilme noktasında masada olmak, masada kalabilmek çok önemli diye konuşuyoruz sürekli arkadaşlar. Genel mega cap teknolojinin satış iyi olması açıkçası yani bence yesin diyebileceğim bir yerdeyim ben. Yani ne kadar bekleyebiliriz ki bütün stokların, bütün hisselerin sürekli all time high'ları test ediyor, sürekli pump yapıyor olması bir yerde bir iştahın düşmesi gerektiği durumu var ama Bitcoin'e geçmeden önce birazcık paslaşmayı Serkan'la yapalım istedim. Böyle ben bir kısa Okey. küçük bir özet geçeyim dedim. Hatırlatmayı da yapalım abi bu arada. Salı günü yani bugün zaten şey vardı. Perakende satışları vardı. Yarın FOMC tutanakları var. Türkiye saatiyle 9'da. Ve endüstriyel üretim. Perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat. Cuma günü Q4 GDP. Aralık Core Aynen. PCE Flash PMI. Burada bizim için yani en önemlisi Cuma günü birazcık daha. Yine Cuma günü piyasaya yön vereceğini düşünüyorum ben açıkçası. Sen ne Hı. düşünüyorsun? Tabii Cuma günü bundan 2 hafta önce de aynı şeyi söyledik. Bu Cuma masa başında olmak gerekecek gibi duruyor. Hı hı. Yani tabii ki kitlenmek 5 dakikalık grafiklerde bunlara boğulmaktan bahsetmiyoruz. Çünkü o zaman büyük penceredeki büyük planı kaçırabiliyoruz. Ben Ama 30 saniyelik bakıyorum hep. biliyorum canım çok sever. Yani e, dikkat etmek demek sadece düşüş ya da kalkış için değil arkadaşlar. Pozisyonlarınız, kaldıraçlı pozisyonlarınız bu seviyelerde e, yani seviye olarak yüzdelik çok yüksek olacağı için zarar hasar görmemek için aynı bizim için de elimizden geldiğince kendi grubumuza bilgilendirmek, yorumlarımızı ve analizlerimizi güncelleyip onlara kişisel görüşlerimizi sunmakla ilgili geçiyor. Bildiğiniz üzere biz burada bir eğitim amaçlı yayın yapıyoruz. Sizleri haftada bir kere bilgilendirmeye çalışıyoruz. Grubumuzu da aynı şekilde eğitim amaçlı sürekli bilgilendirme ve elimizden geldiğince de korumaya çalışıyoruz diyelim. Bu konuda da sadece sözlerimizle değil artık işte dediği gibi Serkan'ın çok da gelişmiş olan bir terminalimizle bunu artık üstünleştirmeye çalışıyoruz. Değiştirmeye, birazcık oyunu değiştirmeye çalışıyoruz. Yani daha rahatlık verebilecek, belki saatlerinizi alabilecek bazı analizlerin, bazı çizimlerin sadece 2 tıkla sahip olabileceğiniz ve karşısına çıktığı zaman da sorunsuz bir şekilde trade edebileceğiniz bir terminalden bahsediyoruz. E, Yüzümüz kara çıkmadı. Ben kendim bireysel olarak dışarıdaki insanların değil kendim bireysel olarak kullandığım ve son 2 haftada sanırım %88, %90 oranda benim aldığım scalp trade'lerin hepsinde başarılı olduğum bir durumdayım. O yüzden de şu anda mutluyum. İnşallah herkes de kullanan herkes de bu şekilde Bence mutlu şu olacaktır. 81-97 kazasını yapma. Yani 81'de aldım pozisyonu. 97'lerde kar alıp kapatsaydım benim de başarım çok yüksek çıkacaktı. Orada birazcık inatlaştık. İnatlaşmanın sonucunda şeyini yaşıyoruz. Neyse en azından 60.200'lerde birazcık daha dengelemeye çalıştım. Onu 72'lerde kar aldım mesela örnek Hı hı. olarak. En azından hatayı bir daha yapmadım. Anladın mı? Ya onun haricinde benim de şükür olsun hiç yani bu 125'ten düştüğümüzden beri kardan zarar olarak adlandırabiliriz bunu birazcık daha. Çok normal. Yüksek kardan zararı yani öyle. Ağlayacağım şuraya gidip ağlıyormuşum. Yani bu Onu bizim şeffaflık o bahsettiğimiz şey çok önemli Serkan. aynen. Herkese bence bu konuda yani seven olabilir, sevmeyen olabilir. Gerçi sevmeyen çok fazla zaman ayırmaz ama bence her zaman şeffaf olunmalı. Her zaman olanın karşılığı gösterilmeli. Geçen gün şeffaflıktan bahsettiğimde birisi bana şey yazmış. Madem şeffafsın hocam aç göster cüzdanı. Yani bu terbiyesizliğe girer. Ben yediğim yemeğin bile resmini çekip göstermeyi sevmeyen bir insanım. Kaldı ki
kendi ailemdeki insanlar da bilmez benim paramın ne kadar olduğunu, ne kadar ürettiğimi. O yüzden bu birazcık farklı bir konsepttir ama en azından yüzdelik oranda ne olduğu, ne açıdan bulunduğu göstermeye çalışıp elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz diyebilirim. Para sessizliği sever derler. Yani bence o yorum biraz komikti ama P&L göstermek herkes yapabilir ama esas ne kadar kazandığın Ben arkasında. Hani, P&L'leri Photoshop'ta hazırlıyorum kanka. değil mi? En Photoshop'ta güzeli. En güzeli. Yani evvel şeyi soracağım bu arada. Çok dal budaklanmayalım diye. Şöyle sence hani evet hani kapitülasyon mu fırsat mı diye zaten bunun cevabını verdin. hı hı, Hatta sen geçen hafta 68 binlerde bir spot alımını yaptın. 60 binlerde ikinci spot alımını yaptığını söyledin ve 57 ve 55'ler tekrardan gelirse grafik üzerine göstereceksin diye buradan evet, başlıyorum. evet. 55-56 bölgesi haftalık 57-58 SFP bölgesi gelirse burada 2 kurşun daha sıkacağından bahsettin. Doğru. Fakat 55 ve 56K'nın altına gelirse ölüm Kapatırsa çukuru senaryosu gündeme benim için alacağını evet. söylemiştin. Yani bu geçen hafta söylediğim şeyin arkasındayım ve sırf bu Hı hı. söylediğim şeyin üzerine yemin ederim size sadece sırf bu konu üzerine 4-5 saat sadece bu perspektifimin yanlış mı doğru olduğu üzerine çalıştım. Hem total üzerinde hem US5 üzerinde. Kafamın karışık olduğu bir yerde miyim? Evet, ben de insanım. Trader olduğum kadar e, tabii ki yanılabileceğim durumlar da olabilir. Oluyor da, olmuyor diyemem. Ama genelde kendimi korumakta iyi olduğum için kazandığım, kaybettiğimin hiçbir zaman altında olmuyor. O çok önemli olduğu için de kendi bütçemi sürekli bir rövante şeklinde devam ettirebiliyorum. Şimdi isterseniz bunu grafik üzerinde birazcık daha detaylandırayım ki daha rahat olsun. Ama sen bir şey Araya soracaktın. araya girebilir miyim? Fear Greed indeksi 5'lere düşmüşken başlamadan önce ve FTX çöküşünün bile altındayken bu hani grafikte gerçekten hani buralardan fiyatın tekmesi olağan mı? Buralardan bir yukarı doğru gitmesi olağan mı diye soruyorum. TradingView'unu açıyorum. Tamam. Tamamdır. Bunları hazırladım kanka. Sormak zorundayım. Konuşuyoruz. Estağfurullah, ne zaman istersen. Arkadaşlar benim gözlerimi buraya dikmemin nedeni sadece buradaki geldiğimiz yerde bunu beğenmemem değil. 60 bin dolar zaten önemli bir değer. Geçtiğimiz haftalarda daha önceki datalara göre zaten sizlere bunları bahsetmiştim. Geçen gün birileri bana Banner Cycle'dan bahsetti. Bunu da bahsederim neden olduğunu. Ama buradaki düşüşte ne yaşadığımızı bir daha konuşmaya gerek yok. Fakat bulunduğumuz alanı test edebilmek için daha önceki 2024 alanını test ettik. Buraları çalışmalarını yaptık. Onların bize uzandırdığı ve aynı zamanda verdiği perspektife göre de biraz rahatsız olduğum için sesim donuk geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Daha yeni yeni toparlıyorum ama gözümün burada olması nedeni sadece buradaki SFP değil, aynı zamanda buradaki bulunan aylık NPOC de çok uzun zaman önce 2004'ten kalan aylık NPOC'nin de 57 bin Eylül. Eylül mü? 57 bin. Eylül. O da 57 bin cevapların olması. Şimdi benim için o Serkan'ın az önce bahsettiği ölüm çukuru senaryosu çok önemli. Yani aslında ben şu anda bile buradaki en sonki düşüşteki perspektiften direkt inmektense aslında bir kere daha test edip burada trap edip ondan sonra düşmesini yeğlerim. Ama 68 binde belki biraz erken almış olabilirim. Düşüş oranıma göre 81'dekini 93'te tek profit aldığım için 81'deki pozisyonum spot olanı girişinde stoplayıp bunun imkanını 68'e değerlendirdim. Birinci kurşunu böyle sıktım. 60 bine düştüğümüzde hem Ethereum hem Total Market Cap'te iki tane level'ımın denk geldiği için aynı zamanda 60 bin dolar seviyesine geldiği için ikinci mermiyi kullandım. Şimdi benim yapısal olarak düşündüğüm bir çizdiğim bir olay da vardı. Serkan'la sizlere bunları göstermiştik zaten. Bunun üzerinde hiçbir değişiklik olmadı. Hiç ellemiyorum, hatta şu şekilde duruyor. Biraz daha akümülasyon olduktan sonra düşmesini beklerim ama zaten 64 bin, 65 bin, 63-65 bin ortalama olarak benim beklediğim yerde. Affedersiniz, bu düşüşün geldiği yerde. O yüzden de bu düşündüğüm senaryoda eğer ben bunu çizdiysem ve eğer ki şu anki yaptığım yatırım tavsiyesi olarak olmayan
asla da olmayacak olan kendi perspektifime göre şöyle bir şey düşünüyorum. Eğer ki biz bu gücü gösterebiliyorsak buradan 60 bin dolara inip gerçekten %20 yukarı kalkabilmeyi birkaç gün içinde gerçekleştirebiliyorsak çok rahat bir şekilde buradaki bütün oyuncuları, buradaki giren insanların hepsini de korkutabilecek güce sahip olabiliyoruz demektir. Bu da buraya kadar gelip burayı bir test edip buradaki aynı zamanda uzun zamandır MPOC'yi alıp burada bir korku yaratıp yukarı devam etmesidir. Fakat burada en önemli olan şey şu. Ben burada kurşunumu kullanacağım. Evet ama spot olduğu için %30 zarar etmek kabul etmeyeceğim. Çünkü eğer ki biz buraya geliriz ve buradan güç görürsek fakat gördüğümüz güçten sonra kalkışımız daha önceki range'in hatta şu andaki bulunan bölgeyi bile düşünebiliriz. Yani bu şu low bölgesini alıyorum. 65 bin dolar olsun. Eğer ki 65-66 bin dolara gelip biz buradan çok sert bir şekilde tekrardan direnç yiyeceksek o zaman işte benim için çok büyük bir alarm çanları çalacak. Şimdi diyeceksiniz ki zaten hocam ya yukarı gidecek ya aşağı gidecek. Ne diyorsun? Şunu söylüyorum. Planıma sadık kalmaktan bahsediyorum. Ben uzun zaman boyunca spot almadığım ve beklediğim için ve fiyatın neredeyse 4,5-5 aydır düşüşünü gördüğümüz yerde geldiğimiz rakamların %55, %56 düşüş olduğu için bunu değerlendirme, bu riske girme oranındayım. Bu kalkışın gerçekleşecekse gidecek olan lokasyonunun beklediğim yeri de söyleyeceğim. Ama ondan önce önemli olan şey benim için biz asla 55 bin doların altında yani şu bölgelerin altında kapanış yapmamalıyız. Çünkü bu bölgenin altında kapanış yapar bir de haftalık kapatırsak özellikle bir ay daha böyle bir mum yakarsak benim görüşümce gerçekten burada hiçbir düşünebileceğimiz senaryo 40-42 de dahil değil. Gerçekten çok samimi söylüyorum 30 bin dolara kadar hiçbir göreceğimiz bir şey kalmaz. Ve burası kripto marketinin de genel marketlerinin de %50 yazıyor ya. Yani bu bizim için kaldırıcı için altcoin'ler için çok kötü bir senaryo olur. O yüzden de disiplinli ve sadık olma konsepti tam olarak bu zamanlarda ortaya geliyor. Benim için o senaryoyu şu anda konuşmak yerine şu anda bulunduğum senaryoda eğer ki burayı verirlerse ben burada bir alım yapmayı düşünüyorum. Kendi bütçeme kadar. Bu bütçeme alım yaptığım zaman da çok dikkatli bir şekilde marketin kalkışını izleyeceğim. Dinliyorum. Hocam, peki bir şey soracağım. Fiyat bölgeye geldi, 55 bölgesine geldi. Ben biliyorum ama teyit amaçlı olarak soruyorum. 55'e geldi diye direkt alır mısın yoksa bir onay bekler misin? Ee, spot alımı mı diyorsun? Evet, spot'tan bahsediyorum. Açıkçası ben bu spot alımının çok fazla izin verilerek alınacağını düşünmüyorum. Ben bu Okey. hareketin hızlı olacağını düşünüyorum. Hı Bu hı. nedenle de oraya limit koyma perspektifim biraz daha fazla. Fakat markete çok fazla kendimizi göstermek istemediğimiz için genelde onu alarm çaldıktan sonra canlı izlemeyi tercih ederim. Çünkü orayı yani burada yaptıkları gibi tabii ki çok fazla risk etmeyenler için daha farklı bir açı da olabilir. Genelde bütün trade'lerimde her zaman teyit alarak bir şey yapıyorum. Ama bulunduğumuz alanlarda yüzdelik oran o kadar yüksek ki. Yani stop olma ihtimali de çok yüksek. O yüzden tehlikeli olduğu için önemli olan şey bence şimdi bahsedeceğim aslında sorunu şöyle açıklayayım. Burayı tutturamıyorsak yani limit olarak koymak istemiyorsak ve teyit almak istiyorsak esas bence gerçekleşecek olan nokta buranın kalkışında 62'nin 64'ün üzerine kırdığımız zaman yine çok büyük bir oran verecek bize ihtimal. Önemli olan şey yeter ki biz buradaki yeni yaratılan trend line'ı yani buradaki gelen düşüş ihtimalini veren perspektifi kırıp geçebilmek. Yoksa çok daha kötü ihtimaller görünüyor. Şimdi El- e, 56 binlerde gap var sanırım. Gap'i kapatıp yukarı gidemez mi diye sormuştum. Ben 56 binlerde olabilir. gap görmedim. Bu E, görmedim bu arada 56 binlerde. Yani en azından notlarımda yok. Böyle bir şey. bakalım. Benim Şurayı mı diyor? 56 binlerde. 56. 56. Evet. Yani o yüzden ne bileyim işte haftalık ya da günlük baktığımda oralarda bir gap görmedim. Ama yani oralarda 1 saatlik 30 dakikalık gap'ler varsa da çok ama bir şey yani etki edeceğini düşünmüyorum. Şurayı bahsediyor mu? 54 bölgesi herhalde. Belki de.
Yani 4 saatlikte öyle bir şey var. Evet, 54.500. Ben açıkçası bunu görmemiştim. Hı hı. Dikkat etmedim ya da belki de. Ama söylemeye çalıştığım şeyi çok net anlatmaya bir daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir, tehlikeli zamanda olduğumuz kesin. 55 bin doların altında kırılış yapıp oralara gitmek kesinlikle çok büyük crash getirecektir. Ben çok fazla izin verip bir daha toparlayabileceğini düşünmüyorum. O yüzden de benim açımdan son kez, yani çok büyük konuşmuyorum ama son kez diyebileceğim, benim deneyeceğim son spot alım olarak bekleyeceğim bir kere daha buranın SFP'sini vermesi ve ondan sonra devam etmesidir. Kaldı ki burada birazcık daha cüretkar bir şey söyleyebilirim. Böyle bir şey gerçekleşecekse de, bu olacaksa da bunun makro perspektifte birazcık da uzun zaman düşüncesinde bu fiyatında ben ortalama olarak tekrar bu trend line'ın bulunduğu bölgelere, yani 98-99 bin bölgelerine kadar da gidebilme ihtimali. Bu kadar hızlı gitmekten bahsetmiyorum ama bunun gibi bir ihtimal verebileceğini söyleyeceğim. Şimdi total market'e geldiğim zaman total market cap'te bir sayım gösterdim sizlere. Elliott üzerinde, şunları kapatırsam daha rahat görürüz, bir sayım olarak buradaki düşüşün hem value area low bölgesi hem de point of control bölgesinin birbirine çok yakın olduğu, bu nedenle buranın aslında kalkması yerine çöküşün çok büyük sorun yarattığını bahsettik. Daha önceki bilgiler bizim grubumuzda olan arkadaşlarımız da bunu bilir ki genelde bizim beşli yapıyı bitirdiysek, ki burada bitirdik gibi görünüyor, bir kere daha ABC ya da bir correction daha yaratırız. Bunun bize verebileceği oran olarak da geçen hafta içinde yaptığımız açıklamada total market cap'te ortalama olarak %30 %35'lik bir kalkış ihtimalini görüyorum. Eğer ki bu ihtimal o bahsettiğim, umarım ki öyle olur. Yani umarım ki burada da bir kere daha gelip bir kere daha SFP yapıp ondan sonra kaldırır. Çok daha mutlu olurum. Ama buradaki orana Bitcoin'i kıyasladığım zaman burada da aslında bu kalkıştan önce esasen ortalama olarak %35 demiştik. Yani ortalama olarak 80-81, hadi diyelim ki 40 olsun. O da işte buralara denk gelir. Ama 78 bin dolar benim için hala önemli bir eşik noktası. Gaza gelmemek için birazcık daha hala day trader'ların aslında yararlanabileceği ihtimalleri ortada konuşabilmek için bunu söylüyorum. Ee, yani bence önemli bölgelerdeyiz arkadaşlar. Yani bunu belki birkaç kere söylemiş olabiliriz. Keyfiniz olmadığı için ya hadi be oradan da diyebilirsiniz ama ben öyle düşünüyorum. Bu kadar zamanın aynı zamanda büyük pencereye baktığımızda bu kadarlık bir düşüşün yüzde kaç düşüyoruz? Yani %50 mi? %55 mi? %50, %55 düştüğümüz bir dünyadayız. E, bence yapacaksa şovunu, artık buradan sonra başka bir yeri kalmadı Bitcoin'in. Ben bunu böyle düşünüyorum. Çünkü 55 bin dolar altta kapanışın ben 30 bin dolara kadar gidene kadar ben buralarda hiçbir şey konuşmam. Sadece üzüldüğüm şey şu olur. Ben 60 bin dolarda 97 bin dolardan girdiğim, yani tam bu dolardan girdiğim shortumu kapattım. Çünkü bayısımı değiştirmem birazcık daha önemli lokasyonlara geldiğimiz için fokus olmam gerektiği bir dönemde olduğumu düşünüyorum. Ama tek kafamı kurcalayan, hatta bugün de sürekli içinden çıkamadığım olaylardan bir tanesi. Belki de kendimi yanlış götürüyorum ama bu çizdiğim ve bir kere daha all time yaptıktan sonra US 500'ün aslında bize böyle bir crash verecek olması. E, yani bu Ya büyük bir düşüş. Bu düşüş olursa da Bitcoin zaten bu düşüşü verdi. Neden bir daha düşsün dediğim yerde kafamı kurcalayan bir durumdayım diyebilirim. Zorlanıyorum. sana Yani sana bunu düşünce dün de olarak attım. zorlanıyorum. Yani sana bunu dün de attım. Grafik olarak. Yani yani Amerika en azından lokal bir dip yapmadan Bitcoin'in lokal bir dibi gelmiyor. Hı hı. Yani bu 2018 yılından beri değişmeyen bir şey olarak çıkmış karşımıza. Yani ilk başta Amerika'nın bir lokal dip yapması lazım ki Bitcoin de aynı şekilde lokal dibini yapsın. Ama 2018, korelasyon zamanları farklıydı Serkan. Bir ara korelasyon birebir gidiyordu. Sonra ama altında birebir olmaya başladı. ama sen korelasyon olarak söylüyorsun. Yani atıyorum, ben tepe olarak söylemiyorum, dip olarak söylüyorum. Yani ne zaman US 500'ün bir dibi geldiyse o tarihte Bitcoin'in de dibi gelmiş. Aynı tarihler, aynı günler.
Yani Bitcoin'in Tamam. reversal yukarı doğru gitme hareketleri Amerika ile Koreli. Bu yüzden yani bu 2018'den beri böyle çalışmış. Doğru. Aslına bakarsan büyük hareketlerde. Hatta birazdan grafikte de gösteririm. Ama yani tepe olarak aynı şekilde çalışmıyor Korelisi. Senin görüntün mü dondu Evren? Yok, geldin. Bir internetim gider Hafif gibi bir oldu dondun, herhalde geldin. ama şu anda bir sıkıntı olmaması lazım. Şu andayız. Eee, Şimdi burada mesela bazen karşılaştırma yapma konseptinde yani düşünebileceğimiz şey tabii ki teori üzerine konuşuyoruz abi. Yani Hı hı, eee, tabii. baktığımız senaryoda biz de farkındayız kaç haftadır ne olduğunun. Yani kaç aydır ne olduğunun, değil mi? Kaç ay oldu? Tabii. 1, 2, 3, 4 aydır hiç durmadan düşen ve neredeyse sadece fake out verdiren bir yapı içindeyiz. Ama geldiğimiz yerin de hikayeyi devam ettirebilmesi için bence son bölgesi ya. Yani bence son bölgesi. Ya Gerçekten. bu söylediğini doğrulayan ayrıyetten şey de var. Tether dominansı da var. Yani tether dominansı da aslına bakarsan kendi içinde direnç bölgesinde, hani fiyatın red dediği yer hem aylık hem yıllık hem 3 aylık hem 6 aylık direnç bölgesiydi. Hı hı. 8.8. Tam da Hatırlıyorum. fiyat da tam oradan reddini yedi. Hani tabii ki de o şeyi doldurmaz mı? İğneyi doldurmaz mı? Doldurur. Önemli olan işte o iğneyi doldurduktan sonraki Aslında hareketi birazcık daha. evet. Şimdi öyle deyince bak şimdi mesela bir tane daha fikir geldi aklıma. Eğer buradaki bu Hı iğneyi hı. doldurma ihtimalini verirse aslında Hı hı. Serkan o hmm, burayı verirse aslında o bahsettiğim 57-56'daki kalkış olduktan sonra çok sert bir şekilde düşse Hı hı. ya benim gerçekten gönlümün olmasını istediğini söyleyeyim mi abi? Yani biz burada Söyle nasıl baba. olsa kendi Perspektifimizi perspektifi veriyoruz. konuşmuyor muyuz abi? Yani Evet. samimi olarak benim düşündüğüm ve istediğim şey bu. Ben bunun Let me düşmesini tell you something. istemiyordum ama oldu. Biz de kendimizi korumaya çalıştığımız kadar koruduk. 97 binde koruyamayanlar için trendline'dan bahsettik. 93 bin dolar, 90 bin dolarda en azından dikkat edin buranın üzerine atamıyorsak düşeceğiz dedik. Tamam mı? Ben bu yüzden içim rahat. İlla ki bu düşüş çok yüksek olduğu için ve çok da baskılı olduğu için, durmak bilmediği için de affedersiniz, Şubat'ın başındaki ilk haftada zaten sorun yarattı. Benim gerçekten gönlümden geçen ve daha önceki gördüğüm yapılara kadar bu kadar korkunun da olduğu bir yerde olmasını düşündüğüm, istediğim şey samimi olarak burada gelsin bir kere daha bu düşüş gösteriyor gibi bir kere daha burayı test etsin. Gerekiyorsa böyle yapsın, izin versin. İzin vermesi de olur ama sonrasında en azından bu kalkışını bir görmek istiyorum. Şu şekilde. Ya çünkü bu çok uzun zaman ya benim için. Bu çok uzun bir zamandır hiçbir relief vermeden en azından bull trap yap be kardeşim. Anladın mı? En azından bull trap'i ver. Ben bu arada Ya bull trap'i var hiçbir bu arada ama pozisyonum daha bir yani aşağıda. ya o anlamda değil. Yani gerçek şey bizim data üzerindeki bull trap değil de hani Hı bahsettiğim şey hı. hani insan bull'lara şeyi verip vaadi verip ondan sonra çaktırıyorlar ya 97 yaptıkları gibi. En azından çok büyük yüzdelik var. Bu arada yanlış anlaşılmak istemem. Benim hiçbir pozisyonum yok. 95'lerden, 85'ten, 81'den. Bunların hepsi zaten stoplandı. Kar alındıktan sonra tam tersi tek açık pozisyonlardan bir tanesi Bitcoin'deki 97.502'de o da burada kapatıldı. Çok da kar cebe yakıştı. Onun zaten kapatmamın nedeni zaten mermilerimi büyütebilmek için. Yani kendi stratejimde önemli olan oydu. Sonuç olarak biz sonsuz parayla trade etmiyoruz. Belli bir bütçemiz var. O bütçeyi de dengeleyebilmek için almam Ben gereken hep kararlar arasında bu vardı. ben hep 50 liralık alıyorum. O da güzel. Haftada 50 ama haftada 50 lira alan 9 yıldır galiba şu anda zararda diye biliyorum. Öyle bir şey de var. Yani belli Yayın bir donmuş cycle Evren. yayın mı Yayın donmuş? donmuş. Aha, yayın donmuş. Bir saniye bekle. Şu an loading yapıyor yayın. Sustum o zaman. Arkadaşlar da yazdılar. Birazcık bir bekleyelim. Bir yayın geldiklerinde bize bir haber verirlerse biz de kaldığımız yerden devam edelim. Hatta yayın kapandı. Bu ikinci kez oluyor. Geçen hafta da aynı şey oldu. Hı Aynı hı hı zamanda. hı. Hı 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 hı. Şu anda yayın kapandı. Senin internetten dolayı bence abi ya.
Şu an şeyde YouTube tarafında yayında olabiliriz. Ama benim internetimden dolayı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Yayında mıyız şu anda? Ben Twitter'da yayındayız gibi görüyorum şu anda. Bence Ya da yayındayız. YouTube'da. Bekleyelim. Bayağıdır donuk demiş Erdem. Hadi ya. Bir iki dakika bekleyelim. Okey, yayın geldi, devam ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Hemen benim internetimiz. Benden çıkmıyor ama yayın. Yayın ara stream'den çıkıyor. Bizden çıkmıyor. Senin Doğru. internetin kötü kardeşim. Genelde hep benim oluyor. Kötü olan hep beni suçluyor. Şaka şaka. Bir dakika, ben niye buraya geçtim? Aynı yerden devam ediyoruz. O zaman ne kadarını anlatabildim, ne kadar anlatamadım bilmiyorum. Tekrar mı Okey, etsem? Ne YouTube çalışıyor. Twitter çalışıyor. Şeyden devam et abi. Gönlünden kopandan devam et. Gönlümden kopan şey gerçekten buradaki alımları yapanların hepsini bir kere daha korkutarak buradaki aynı zamanda NPOC bölgesi, burası N7 bin bölgesi. Buraya bir kere daha sert bir düşüş yapıp V kalkışı, yani artık birazcık da SFP kalkışı gibi yüksek girişli. Bir de o ara haber gelirse ne mutlu bize. En azından 78'e kadar, yani şuradaki açıda e, kendi yapım olarak diye düşüneyim. Buradaki giriş olsa bile hani en azından bir 78'e kadar %30'luk %35'lik imkana karşı ne kadarlık dayanabilirim? Sanırım %6 ya da birazcık daha bekleyip böyle bir şey düşünebilirim. O zaman da tabii %38 kadar verir ama yani bu çok kolay bir şey değil. Spot olduğu için daha rahat konuşuyorum. Benim açıkçası bu durumlarda, bu fiyatlamalarda kaldıraçlı işlemler sadece scalp işlemlerim oluyor. E, çok fazla çok fazla istemiyorum dokunmak. Terste kalmak istemediğim için, psikolojinin baskın olmaması için. Gönlümden istediğim şey, gerçekten bu fiyatlara kadar geldik. 57, 56, 58 bölgelerine kadar bir kere test edelim. Ondan sonrasında en azından Okey. birkaç haftalık kalkışı başlatalım diyorum. Ama 55'in altında kapandığımız bir Orada haftalık varsa dikkat edilmesi gereken konu orada birazcık daha şey. Nasıl sorarsan hani 4-5 aydır, hatta bugün de konuştuk seninle. 5 aydır mum kırmızı kapatıyor. Hani 4 ay ama 5 aydı diye adlandırabiliriz. O yüzden yani 1, 2, hani 3, 4 artık diye burayı almıyorum. Yani şu hı hı, Ocak, Oktober almıyorum. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat diye hani bakıyorum hı hı, sadece. hı hı. Yani o şekilde bakarsak hani artık en azından bir reversal, yani bir ay 2 ay bir yukarı doğru bir hareket bekleriz. Çünkü en azından Bitcoin'de şu ana kadar görmediğimiz bir hareket 5 aylık. Yani 4 aylık 5 aylık düşüşler üst Hı üste hı. çok gördüğümüz hareketler değil. En azından bir tepki yükselişinin gelmesini beklerim açıkçası ben de. Okey abi. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, Elliot'la ilgili var ama az önce Abi bahsettiğim tabii. gibi 55'in Hı altında hı. kapattığımız zaman sadece onu konuşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o planda kriptoda hiçbir şey kalmaz yani. O yüzden şu anda onu göstermek ve konuşmak, Ya benim 55'in benim altında kalırsak. beni korkutan da şu abi. Yani o bahsettiğim işte böyle dibi bulduğum hareket var ya. Hani işte benim yani bu 70-73 bölgesi, işte hani oralardan tepki alır. O seninle bunu uzun uzun konuştuk parantez içerisinde. Hani ama tekrar hani arkadaşlarla da paylaşmak için söylüyorum. Beni korkutuyor. Yani o bölgenin altında kapanış yapıyor olması, geriye doğru çekilmesi beni korkutuyor. Burada şu anda 60.200'de onay yok mu? Dünyayı korkutuyor. Eee, Dünyayı hayır, korkutuyor. Fear Greed 5. yok, bana Bitcoin konusunda korkutuyor aslına bakarsan. Genel olarak bir korkum var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fiyatın tepki aldığı yer Ichimoku'da mükemmel bir yer. Eğer tepeden oyun planına baktığımda Take Profit 3, Sniper mükemmel yer. Orada fantomlar yandı. O fantomların yanmasıyla %20 de 60.200'de yanmış olması müthiş. %20 yükselişini verdi. Mükemmel bir oran. Çok iyi aslına bakarsan işin bu tarafına baktığında. Ama yani
bir yere çok sen hani senin bana söylediğini söylüyorum, arkadaşlarla da paylaşıyorum. Bir yere çok fazla takılma. Yani tamam hani o olmadıysa artık onu bırak hani başka taraftan devam edelim diyorsun. Hı hı. Ama hani ne bileyim ister istemez hani yıllardan beri ona baktığım, dibi tepeyi bulabildiğim bir şeyden bahsediyoruz ve tarihinde hiç olmamış bir şey, all time'ında hiç olmamış bir şey. Gözüm kapalı buralardan hani alabilirim, buralarda onay bulunca alabilirim dediğim şeyin çalışmaması beni açıkçası korkuttu. Hı Ama hı. yani bakacağız, göreceğiz ileride ne olacak. En azından bir sene sonrasında ha böyleymiş belki de diyeceğiz. Hani bilemiyorum onun için. Evet abi şimdi şeyi Evet. göstereceğim. Bir slaytımız vardı. Bir slayt hazırladık. Şeyi de soralım o sırada sen gösterirken. Tabii. Arkadaşlar, ben bazen, anlatırken kafamda çok fazla şey olduğu için, bütün hepsini toparlamaya çalıştığım için, hızlı geçiyor olabilirim. Eğer anlamadığınız ve fiyat üzerinde en azından tam olarak anlatamadığım bir şey varsa bunu direkt soru olarak sorun. Ben bunu yine yayın içinde size tekrarlarım, seve seve. Ama lütfen, aklınıza oturmayan ve tam olarak idrak edemediğiniz, yani ne demeye çalışıyor dediğiniz bir durum varsa lütfen bunu sorun. Ben size cevaplayayım. Teşekkürler. Biz Sendeyiz teşekkür hocam. ederiz. Bu arada geçen hafta yayındayken çocuklara gönderdiler. Abi o kadar rahatsın ki diyor. Sanki evde arkadaşları bizle konuşuyor. Kulağında diye bir tane oynadın diyor. Orada bir tane kıl yakaladım diyorum da çektim diyor. Çok güldüm yemin ediyorum. Yapmışım o da yani. Şimdi dikkat ediyorum. Aman dikkat. Hocam dedi hani tamam rahatız birbirimizi biliyoruz da bu kadar da rahat O olmasak mı kadar da acaba değil dedi. ya. Almışım demek ki. Serkan Kusura bana bakmayın gülüyor tekrardan. arkadaşlar bazen. Ben de unutuyorum. Şimdi üstümüzü giyiyoruz. Serkan zaten 15 dakika saç taraması geri gerçekleşiyor. Ben de üstümü giyerken niyeyse buraya oturmadan önce gidiyorum parfüm sıkıyorum. Sanki kokusu gelecek gibi parfüm Ah, sıkıyorum. geldi diyorum Evren. Neyse. Evet. Bu gördüğünüz Dinliyorum. şey aslına bakarsanız arkadaşlar bizim hani terminalde her hafta sonu elit paketteki arkadaşlarımıza göndereceğimiz bir raporlama şekli olacak. O raporlama şeklinde hem burada yayında da göstermek istiyoruz hem hani bir şey de olsun, demo da olsun diye düşündük. Şimdi burada gördüğümüz konu birazcık daha bu raporlama nasıl oluyor onu anlatayım. İşte biz bu yayında ne konuştuk, hafta içerisinde ne tweetler attık, Telegram içerisinde neler söyledik, terminal içerisindeki datalar ve piyasa makro olarak da makro olarak da data olarak da bize neyi vermişin sonuç ilişkisini birazcık daha ortaya çıkarıyor. Niye güldün? Şey mi parfüm sıkmanı iyiymiş diye demelerini mi? Onu mu gördün? Arkadaşım biri yazmıştı. Parfüm sıkman iyiymiş olsun abi biz de saygından diye. Şey gibi oldu bu. Vizyon.tr'de hani takım elbise giyiyor ya böyle. Onun gibi oldu. Şimdi şöyle genel bir özetleme olarak yaptığımızda hani bizim geçen haftaki ortalamamız tahmin başarımız %85 gibi bir rakam çıktı. Orada yanıldığımız konuda işte benim hafta içi attığım tweet buraların dip olur dememiz ve oranın dip bölgesi olmayıp 60.200'lere kadar geri çekilmesi aslına bakarsanız. Birazcık daha ondan dolayı şu anda bir tahmin başarımız %15 oranında düştü. Tahmin ve gerçekleşme oranlarımız bu şekilde var. Sonrasında gün gün fiyat hareketleri var. Gün gün fiyat hareketlerini bu şekilde çıkıyor. Perşembe gününün aslına bakarsanız geçtiğimiz perşembenin bir kırılma günü olduğunu, oralarda hidden liquidity'nin %22 yani kurumsalların %22 birazcık daha diğer günlere oranla çok daha fazla satış yaptığını gördük. Ayrıyeten cumartesi günü de ufak bir toparlanmanın olduğunu, drift modda, Kumaço'nun drift modunda 3 bir bullish tarafını gördük. O da zaten bizi 69.000-70.000 bölgesine kadar fiyatı yukarı doğru çıkardı. Pazar günü de gizli alımlar gerçekleşti. Ayrıyeten pazar günü 4'te 4 hani drift modda da 4'te 4 bullish tarafını verdi ama bunların hepsi şu anda söylediklerimiz tamamı pazar günü için olan geçerli olan zamandan bahsediyorum. Yani bullish dememizdeki sebep scalp olarak bullish'ten bahsediyorum. İyi misin? Ha, hapşurman mı tuttu? Evren hasta bu arada arkadaşlar. 40 derece 40 Arkadaşlar derece benim hasta. başlayınca durmuyor. Bana bir He, iki dakika izin verirseniz hemen geleceğim. okay.
Bu arada şu anda ne oldu? Yani terminalde bize ne olduğunu birazcık daha bahsediyor. 60-62 bölgesinde $2.4 milyar açık pozisyonlar vardı, longlar vardı. Zaten fiyat da o bölgeden tepkisini birazcık daha aldı. 68-70 bölgesinde de tasfiye edilen long birikimleri vardı. Orada longların birçoğunu kapattılar. Biraz hani bayağı bir yoğun bölümünü kapattılar. Şu anda hatta terminalde ortalama olarak da gözükmüyor. Sonrasında 70-71K'da yeni bir long girişleri oldu. 441 milyonluk. Onlar da zaten şu anda anlık olarak trap ettiler. Yani fiyat orada 440 milyon dolarlık long açtıklarında onlar trap oldu ve fiyat o bölgeye geçemiyor. Birazdan grafikte de aynı şekilde göstereceğim. Sonrasında short birikiminde artış olduğunu görüyoruz. En büyük short bölgesinin 62 ile 64 bölgesi olduğunu görüyoruz. Zaten burada birazcık daha savaş 60-62 ile 62-64 bölgesinde. Balinaların en yoğun olduğu bölgeler burası. Şu anda alım ve satım olarak, trap olarak bakalım buradaki savaşı kim kazanacak? Ama yani bu 60 ve 64K'nın çok çok önemli olduğunu zaten geçmişten biliyoruz. Zaten burası bizim için destek bölgelerinden bir tanesiydi. Devam ediyorum. Hidden Liquidity haftanın en kritik verisinde hani pazartesi günü birazcık daha alış pazartesi salı günü birazcık daha alış olarak devam ederken piyasalar perşembe ve cuma günü tam tersine satış odaklı oldu. %22 yani delta olarak baktığınızda satışların %22 hidden sell, order book dışındaki büyük satışlar olduğunu gördük. Cumartesi günü ufak da olsa bir alışlar geri geldi. Fakat pazar günü %32.6 ile haftanın en güçlü hidden buy sinyali geldi. Devam ediyorum. Şu anda kritik seviyeler, yani direnç olarak görüyoruz. 50 günlük SMA'nın kritik pivot olduğunu, 85-86K'da $807 milyon short olduğunu ve Evren bu bölgeyi ikinci direnç olarak söylemişti. 82-84K'da $675 milyon açık short bölgesi var. Grafikte teyidi de var. 78.000 Evren'in şu anda birinci direnci, eski range'in sınırıydı burası. 72.300 geçen haftanın tepesi. Ayrıyeten şu anda 70.568'de MPOC ve artı $627 milyon short var. Fakat buradaki shortların da %17.7'si temizlenmiş. Destek olarak baktığımızda 70-71K'nın yeni long olarak gördüğünü söylüyor. Tabii bu raporu dün hazırladık. Aslında burası yeni long ama bunlar şu anda trap oldular açıkçası. Yani o bölgenin altında kaldığında her geri çekilmesinde onlar şu anda zarar yazıyorlar. 67.923 cumartesi revizeydi. 67.923'te MPOC vardı. Orayı zaten yanlış hatırlamıyorsam tabii bugün aldı. Sonrasında 65.081 geçen haftanın dibiydi. 62.950 haftalık volüm araya low. 60-62K balinaların, longlarının yoğun olduğu bölge ve 55.000 son savunma invalidation. Invalidation'da haftalık kapanış 55-56K gelirse tüm senaryolar iptal. Hiçbir şeye bakmam demişti Evren. Bunu da şu anda burada ekranda not olarak görüyorsunuz. Sonrasında işte burada da hamle öncesinde neleri konuşacağımızla alakalı da size bu şekilde bir mail gelecek, başlıklar gelecek gibi bunu değerlendirebilirsiniz. Evren gitti, geldi mi? Gelmedi galiba. İyi misin Evren? Değil. Tahmin ediyorum daha değil. Okay, ben kaldığım yerden devam edeyim. Bu arada benim haftalık, yani benim şu anda gördüğüm perspektif, ayrıca terminali de aynı şekilde göstererekten size bir sunum yapmak istiyorum. Hemen paylaşıyorum ekranımı. Bir saniyenizi alacağım. Evren hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz artık terminalimizin neredeyse %85-90'ının bittiği halini görüyorsunuz. Bu terminal aslında bir trader terminali. Yani bir trader'ın sahip olması gereken, gerçekten profesyonel bir trader'ın sahip olması gereken en önemli datalar var. Win rate'lerinin %80-85 üzerinde olmayan
hiçbir şeyi paylaşmadık. Yani size ne bileyim işte SMA ile EMA'nın birleşimindenmiş, şuymuş, buymuş indikatörleri birleştirip işte işte şöyle gibi datalar değil, tamamıyla canlı test edilmiş, anlık olarak trade'inizi alabileceğiniz, canlı verilerle trade'ini alabileceğiniz aslında bakarsanız birazcık daha bir platform. Phantom Knights mesela başlı başına çok büyük bir bize dibi ve tepeyi ver. Hatta onunla ilgili bir rapor da hazırladım. Ne oldu? Ne oldu? Bir saniye. Pardon. Burada sisteme girince orası kapandı. Şöyle ne anlatıyordum? Phantom Miles'la alakalı da bir test aşamasından geçirdik. Daha önce nasıl çalışmış, win rate'i nasıl, işte 30 günlük win rate'i, 60 günlük ve 90 günlük getirisini birazcık daha size birazdan sunum olarak göstereceğim. Ondan da bahsedeceğim. Okey, şimdi gelelim terminale. Terminalde neleri görüyoruz ve daha önceden izlediyseniz de biz buna ekstradan neler ekledik? Onlardan da birazcık daha bahsetmek istiyorum. Top Trader pozisyonlar diye oluşturduğumuz yeni bir panel var. Top Trader pozisyonlar şu anda yaklaşık 10-15 bin tane cüzdanı arka tarafta background'da tarıyoruz. Taradıktan sonra bilgileri alıyoruz, harmanlıyoruz, temizliyoruz ve önünüze win rate'i en yüksek olan top trader'ların datalarını görebilmenizi sağlıyoruz. Yani birazcık da amaç şu. Hani bazen böyle ekran başına geldiğinizde kendinizi yalnız hissedersiniz. Burada acaba benle beraber hareket eden birisi var mı? Benle beraber aynı şekilde düşünen var mı? Burada yalnız mıyım, değil miyim diye düşünmenizi, yani yanınızda birisinin olmasını sağlamak da amaç ve bunu canlı bir şekilde de terminalde görebilmenizi istiyorduk. Bu da onlardan bir tanesi. Şu anda mesela 4 tane long pozisyon var. Bunların 3 tanesi elit grupta. Bu elit grubun içerisinde de anlık olarak ne yaptıklarını net bir şekilde görebiliyoruz. Burada yukarıdaki cüzdan adresleri tamamıyla sahte, gerçekçi değil. Çünkü cüzdan adreslerini paylaşmıyoruz. Hani sonrasında ararsanız bulamazsanız hocam bunların hepsi sahte demeyin. Evet, gerçek bir cüzdan adresi size sunmuyoruz. Hani bu konuda bilginiz olsun diye söylüyorum. Mesela şu anda örnek olarak bakıyorum şu anda elimizde neler var. Mesela 80.605'te long pozisyonu açmış bir arkadaşımız var. 17 gün önce açmış. Maksimum size 73.2K. Burada büyük bir risk almış. Burada herhangi bir ekleme yapmamış. Ayrıyeten burada tekrardan cüzdan üstüne bastığında da diğer açık pozisyonlarını görüyoruz. Bu pozisyonların şu anda birçoğu kapanmadığı için de win rate'ini 100 olarak gösteriyor. Ama pozisyonlar kapanmadığı için de ve birçok pozisyonda taşıdığı için de anlık olarak bizim karşımıza bu şekilde net bir paneli çıkarıyor. Yani kısaca özetle sadece burada sol tarafta şeye tıkladığınızda, cüzdanı seçtiğinizde bunda arka tarafta mümkün olduğunca elimine edip ön tarafa sunmaya çalışıyoruz. Şeyi görebiliyorsunuz. Nedir adı? Top trader'ları görebiliyorsunuz. Bu bence çok çok büyük bir avantaj. Şahsım adına düşünüyorum. En azından hani yani top trader dediğiniz şey aslına bakarsanız her zaman %100 doğruyu verecek ve kazanacak diye bir şey yok. Ama insanların nasıl hareket ettiğini görmek, neye trade ettiğini görmek bana sorarsanız çok çok büyük bir avantaj. Ve ayrıyeten bir de bunun bir ıslah haritasına bakabiliyoruz. Yani top trader map'e bastığımızda anlık olarak mesela burada 2 milyon dolarlık birisinin trap olduğunu, burada 147 bin dolarlık long'un 18 gündür açık olup trap olduğunu, aynı şekilde 2258'de 4.8 milyon dolarlık long açılmış, o da trap olmuş. 11 bin dolarlık burada bir long var, 13 gündür açık. O burada bir trap olmuş. 235K'da 2078'de bir trader Ethereum'dasın bu arada. Ethereum'dayım, ha, evet. Burada 235 bin olarak bir long açmış 2 gün önce, o da trap olmuş.
Fakat burada da mesela $57.000 yeni bir short var. Ayrıyeten şu anda yeni açılmış olan bir $235.000 short var. Bu şekilde net bir datayı, fiyatın nereye gideceğini, burada nerede likit olacağını, fiyatın bu trader'ların nerede likit olacağını da harita üzerinde görebildiğinizde, heatmap olarak gördüğünüzde bu da size ekstradan bir konfirme oluyor. Okay, biz burada bunların long trap, bunların trap olduğunu görüyoruz ama bunların likitte olduğu yerde masada olmak ve konfirme ile beraber masada olmak bizim için çok 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 büyük bir avantaj. Örnek olarak hani şu anda 6 long 2 short var, 7 tane elit varmış parantez içerisinde. Mesela Hype'a geliyorum. Hype'da bir tane böyle bir örnek göstereyim. Hype'da şu anda sadece 2 tane böyle görebildiğimiz birisi var. Hatta internette de Thank you Jeff dediğinizde mesela bu hani globalde herkesin bildiklerini de saklamıyoruz bu arada. Thank you Jeff cüzdanı arattırdığınızda görebilirsiniz. O da şu anda %100 win rate ile gidiyor. Fakat buradaki oyunda yani risk olarak %75'ini almış. Maksimum size 1.54 milyon 2 gün önce bu hype pozisyona girmiş. Nerede take profit aldığını, nerede ekleme yaptığını da net bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Ayrıca üzerine tekrardan bir kere daha tıkladığında altında da canlı olarak tüm pozisyonlarını, all positions'larını görebiliyorsun diye söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir all positions'lar geldi. Aynen. Tüm pozisyonları geldi şu anda. Bunları galiba birazcık daha temsili açmış. $5, $1 böyle ufak ufak hareketleri var. Bunların hepsi şu anda canlı olarak çekiliyor bu arada. Parantez içerisinde onu da söyleyeyim size. O yüzden hani gelmesi birazcık zaman aldı. Mesela şimdi hani okay, bunların bu şekilde bir trap olması görmek, ona göre işlem açmak değil zaten derdimiz. O kişilere göre işlem açmak değil. Tamamıyla bize birazcık daha bu konularda şey lazım. Teyit lazım. Bu teyidi neyle alabiliriz? Bull bir trap'i açtığımda mesela bugün bahsettiğim alanlardan bir tanesi fiyat 71.800-72.000 bölgesine geldiğinde burada $441 milyon burada bir long trap var. Yani bu birazcık daha yüksek bir rakam ve burada birisi bu bölgeye yani şuradaki alanı kırdığını düşündü. Burada tabii ki toplam pozisyondan bahsediyoruz. Sadece bir kişiden bahsetmiyoruz. Belki de bir kişidir. Cüzdan, yani onun cüzdan takibini yapamıyoruz açıkçası. Burada $441 milyon birisi long açmış ve market maker demiş ki arkadaşım kusura bakma, sen burada trap oldun. Ben marketi aşağı doğru geri çekeceğim demiş. Ayrıca bir de burada parantez içerisinde şunu da söyleyeyim. Whale trap'lara baktığımızda whale trap burada da aslında büyük pozisyonlar da var. Burada da neredeyse $1 milyar açılmış şu bölgede 72.200 ile 73.977 bölgesinde şu anda toplam $1 milyar açık long pozisyon var. Bu açık long pozisyonda zaten hani fiyatın buradaki geri çekilmesinde burası bize birazcık daha bu bölgenin direnç olarak çalışabileceğini, buralarda bir nefes alabileceğini canlı bir datayla görebildik. Fakat buradaki geri çekilmeden sonra fiyatın nereden destek alacağını da bilebiliyoruz. Çünkü altta yani şu anda gördüğünüz 63.700 bölgesiyle 65.400 bölgesinde yaklaşık 2 milyar 105 milyon dolarlık da açık short pozisyon var. Yani burada hani deltasına bakarsak, işin bu taraftaki deltasına bakarsak buradaki range'de aslına bakarsanız kaybedenler birazcık daha longçu olacak. Çünkü yaklaşık 3 milyar 100 milyon dolarlık sadece bu alanda açık long pozisyon var. 2 milyar 105 milyon dolarlık da short var. Yani buradaki delta'da aslına bakarsanız hani bunu evrende de konuşmuştuk. Delta tarafını birazcık daha değerlendirmiştik. Delta tarafında hani launch'ların trap olma ihtimalinin birazcık daha yüksek olduğunu görüyoruz ama bunun da teyidini ne zaman alırız? Hani evrenin de yani geri çekilmesinde 62.000 bölgesinin altında kaldığı her gün, her hafta aslına bakarsanız buradaki launch'ların trap olduğunun kanıtıdır diyebilirim. Bu arada bu 2 milyar 40 yani 2 milyar long neredeyse 2 milyar 100 milyon short pozisyonda yaklaşık 2024 Mart ayından beri açık olan pozisyonlar aslına bakarsanız bu. Çok fazla böyle bir kıpırdama olmadı. Çok fazla bir yükselme, azalma olmadı. Hani geniş perspektifte zaten şu anda görüyorsunuz. Hani bu bölgelerin hani fiyatın geri çekilmesinde beklediğimiz
tepki bölgelerinden bir tanesi biraz daha burasıydı. Bunu şu anda terminalde net bir şekilde görebiliyoruz. Onun haricinde, başka neler var? Hani, size sunabileceğim, ekstradan anlatabileceğim. Imm, Şimdi şey ekledik, watchlist'e, Crowding Lights'ları birazcık daha böyle anlık olarak takip edebilmeyi, şey yaptık. Çünkü Crowding Alerts diye, yani Crowding Lights, Crowding Alerts dediğimiz, bir örnek göstereceğim size. Chart Overlays üzerine geldiğimizde Crowding Lights'lar, hatta birazcık şöyle bir günlük perspektife geleyim. Tao'nun ayın 13'ünden beri bir yükseliş trendinde olduğunu, fiyatı yukarı doğru götürmek istediklerini net bir şekilde görüyoruz. Buna birazcık daha ya 4 saatlik ya da günlük bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Dokümanız içerisinde de bahsettim. 4 saatlik olarak baktığımızda da pozisyonların ne tarafa doğru gidebileceğini, pozisyonların nereden destek aldığını, nereye kadar yukarı gidebileceklerini de görebiliyoruz. Ayrıyeten burada canlı olarak da bize şurada şunu söylüyor. Şu anda calm, hani Tao için hani sakin diyor. Fakat belli bir yüzdenin üzerine çıktığında artık watch izlemeye başla. Sert hareketler başlayabilir ve artık Hot Plus yazdığında, ki dün Hot Plus'taydı. Buradaki eşik geçildi. Bu coin bugün için değerli değil. Zaten gerekli olan hareketini de fazlasıyla yaptı dün Tao. Emm, Bir de tabii ki yani bunu bu şekilde bakıyoruz ama bu fiyat yukarı gidiyor. Peki nereye kadar gider? Hani burada nasıl bir teyit alabiliriz diye düşündüğünüzde de işte burada da gene aynı şekilde aynı şeyden bahsedeceğiz. Burada da gene yaklaşık $3 milyon long pozisyonlar varken 16'ya sonrasında 17'ye, 16 yani %4.4, 16, bir iki gün içerisinde burada long'ların trap olduğunu görüyoruz. Yani bizim buralardan kalkışlarda direnç olarak çalışacağını düşüneceğimiz yer, 200 yani 198.8 ile 205 bölgesinin olduğunu net bir şekilde görebildik. Dedim, bence birazcık hızlı, akıcı, güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Eee, Ağzına sağlık. Nasıl kullanılmasıyla alakalı. Ben Gayet teşekkür güzel. ederim abi. Sorunuz varsa da alırım. Okay, o zaman genel olarak şeyden de bahsettik. 1 saatlik zamanımızı doldurduk aslında. Hı hı. Eee, Maç da başlıyor ş galiba. Hatta başladı maç diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Başladı mı? Hı Bilmiyorum. hı. Tahmin Emm, ediyorum ben O de. zaman var mı daha fazla ekleyeceğimiz bir şey? Ekstradan ekleyeceğim sadece şu var abi, bir saniye, hemen onu da aktif olarak göstermek istiyorum. Phantom Lights'ların ne kadar değerli olduğunu ve getiri olarak ne kadar, önemli olduğunu yani hazırladığım bir çalışma var. Onu göstermek istiyorum abi izninle. Ondan sonra da yayını sonlandırabiliriz. Yani soruları aldıktan sonra. Bir saniye hemen hide on stream, show on stream. Eee, Phantom Lights'lar dip bölgelerde yandığında, ki onun da çalışması var, sadece çok fazla uzatmamak için bunu şey yapıyorum. %3 yükselmesinin, yani bir gün içerisinde %3 yükselmesine %40 oran. 3 gün içerisinde %3 gün içerisinde %3 take profit alma oranımız %60. 7 gün, yani bir hafta içerisinde, %3 almamız %60, 14 günde %60, 30 günde %100, 60 günde %100 şeklinde gidiyor ve yani özetle burada birazcık daha şunu görüyoruz. %10 take profit alma şansımız, 2 ay içerisinde 60, yani 30 gün içerisinde %60, 60 gün Güzelmiş. içerisinde de %80 oran veriyor bize. Ayrıyeten tepe bölgelerde gelen, yani ATH bölgelerinde gelen Phantom Lights'larda da aynı şekilde burada, 14 günde, %1 düşmesine %83, 30 günde %92, 60 günde %92 şeklinde, raporlama var ve, hani oranlar bana sorarsanız çok çok iyi. Yani 3 ay içerisinde fiyatın %10 düşmesi, %67, 120 günde de %75. Ya, bu sadece Bitcoin tarafında baktığımızda bir oran. Bununla beraber altcoin'lerin ve diğer, paritelerin, geri çekilmesinin korelasyonunda ayrıca bir olarak çalışma yapacağım. Yani Phantom Lights'la, yani şöyle söyleyeyim, hani Bitcoin'de 90 günde işte, %10 verme oranına, Solana yüzde kaç veriyor? Hı hı.
korelasyonunu da çıkaracağım. Çünkü hani Yani o Hı bölüme hı. göre değişir tabii ki. Yani Tabii, fiyatlamaya göre yüzdelik tabii, değişecektir tabii ki ama, tabii, tabii. illaki yüksek oran verecektir. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü, hani, sonuçta Bitcoin'in 125'ten geri çekilmesinde Solana oradan yeni bir ATH yapmayacak. Hani, o da onunla beraber geri çekilecek. Yani, örnek olarak söylediğim bir şey. Hı hı. İşte, ne bileyim, işte, Bitcoin'in, işte, bu 60.200'de yanan %95 oran bile olsa ki onu eklemedim. %95 oranda yanan Phantom Nights, 60.200'deki Solana'nın, yani, Bitcoin'e yanması ayrıca, işte, Solana ya da AVAX'ın onunla beraber koreli bir şekilde hareketinde, ne kadar zamanda ne kadar yüzdesel bir getiri getirmiş toplama olaraktan, yani all time'da, eee, onun da raporunu ekstra olarak çıkaracağım. Ama şu şekilde bile bana sorarsanız gayet başarılı bir, eee, trigger diyebilirim Ağzına takip sağlık. edilmesi gereken. Şimdi, Serkan, isterim ki sonradan yayına katılmış olan arkadaşlarımız da olabilir. Benim başta, söylediğim, anlattıklarımı, fiyat üzerinde beklediklerimi ve düşündüklerimi bir kere daha kısaca bir özetleyeyim. Hı Arkadaşlar, hı. söylediğim şey, $60.000 geldiğimiz bölge benim için, doğru bir, bitiş bölgesi. Yani belli bir dalganın, 5'inci dalganın düşündüğüm üzere bitiş bölgesidir. Bu nedenle de ben spot olarak 68, 60 ve 2 mermi kullandım diyelim. 57-58'e bir kere daha SFP yapma imkanı veriyorsa tekrardan bunları değerlendireceğimi söyledim. Fakat buradaki önemli olan nokta, eğer ki biz $55.000 altında kapanış yapıyorsak çok tehlikeli. Bence çok tehlikeli. Ondan sonraki aşağıya düşüş şekli gerçekten $30.000, $15.000 hepsini konuşuruz. O yüzden dikkatli ve disiplinli olmamız gereken, fakat bu bölgelerde de doğru bir giriş sağlandığı zaman korumamız mantıklı olacağı ve swing olarak, yani scalp olarak değil swing olarak tutulabilecek bir pozisyon olabileceğini düşünüyorum. Bunun için de eğer ki 57-58 bin dolara geldik. Oradan da kalkış yaptık. Fakat dikkatli izlememiz ve alarm kurmamız gereken bölüm 64-65 bin dolarlara geldiğimizde, eğer ki buradan direnç görüyorsak, yani şu andaki bulunduğumuz bölgeler bize bir kere daha direnç olarak rezistans gösteriyorsa, o zaman işte yine aynı hikaye düşüş olarak 55 aşağısına düşme imkanı olabileceği için dikkat etmemiz gerekiyor. Beklediğim şey uzun bir akümüle olarak değil, çok hızlı bir şekilde düşüp artık V-shape recovery dediğimiz arkasına baktırması gereken zamanlar. O yüzden hareketin hızlı gelmesi gerekeceği için ekran başındaysanız daha avantajlı olacaktır. Ee, Onun beklentisi de, ben swing olarak ne yapacağımı söyleyeyim. Planımda şu var. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Benim kendi kaybedeceksem de kendim kaybedeceğim, kazanacaksam da kendim. Umarım kazanırız. Umarım kazanırsınız. 57-58 bin dolardan bir kere daha mermi ekledikten sonra 4 mermi, 5 mermimin 4'ü de artık spotlarımda olacak. Bir mermiyi de kendimi korumak için ya da kar aldığım zaman hedge edebilmek için imkan yaratacağım. Bunun imkanını da umarım düşündüğüm olur. 58-60 bin dolarlardan 95 bin dolarlara, 100 bin dolarlara kalkıp oradan bir daha düşüyorsak da onun üzerine transferini yaparız. Onun üzerine pozisyonlarımızı çeviririz, değiştiririz vesaire. Ama benim düşüncem ve planım bunun üzerinde. Büyük bir Elliott yapısı eğer varsa onu da bir sonraki hafta sizlerle gösterip paylaşacağım. O yapı gerçekleşiyorsa ve biz eğer buralardan gerçekten kalkış görmeye başlıyorsak doğru alanlar olabilir. Yani bu kadar düşüşün 5 aylık, 4,5 aylık düşün üzerine artık bir relief rally'si, en azından 2-3 hafta bile olsa, 4 hafta bile olsa önemli olacağını düşünüyorum. Kısaca bahsettiklerimin özeti buradadır demek istiyorum. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Bir soru, altın ve gümüş genel bakışınız nedir diye sormuş Ömer Bey. Ona istiyorsan cevap verirsen sonra yayını sonlandırayım. Benim altın ve gümüş için bakışımda hiçbir şey değişmedi açıkçası. İkisinde de aynı perspektifteyim. Daha beklediğimiz için avantaj oldu. için söylediğim şey 64-68 arası, pardon 62-65 arasında alım yapmanın mantıklı olabileceği, ancak gümüşün 100 dolar seviyesini görürse kesinlikle pozisyonumu değerlendirip kapatacağımı düşünüyorum. Çünkü 100 doların çok önemli bir direnç olacağını düşünüyorum. Altında ise bence birebir çalıştı.
altındaki alım perspektifi de %10'luk bir imkan verdi. 5100 bölgesine kadar kalktı ve oradan direnç yedi. Sonra bir kere daha aynı şeyi yaptı. Bir kere daha direnç yedi. Altındaki beklediğim ve gördüğüm şekil açıkçası tekrar gelirse değerlendireceğim yer olarak 4558'i 4600 bölgesidir. 5000 5090 5080 bölgesi hala dirençtir benim için. Bu aradaki bir range'de trade ettiğimizi düşünüyorum. Bu range'in de şöyle düşünebilirsiniz. İşte 5100 4500 burayı test ederek birazcık trade edeceğimizi düşündüğüm bir bölgedeyiz. Çok fazla overexpose yani fazlasından gereğinden fazla trade bir miktarınızı yükseltmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü volatil marketler diyoruz, Bitcoin'e volatil diyoruz vesaire ama yani siz hayatınızda hiç gümüşün birkaç gün içinde 120'den 60'lara düştüğünü gördünüz mü yani? Ee, affedersiniz. O yüzden de lütfen dikkat edin. Ben sesimi kaybetmek üzereyim. O yüzden sussam daha iyi olacak. Okay. Yayına gelen herkese çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Yayını sonlandırıyorum. Geçmiş olsun Evren. Annem bir su iç abi. Teşekkürler herkese. Galatasaray'da bir bilmiş. Onlara da başarılar diliyoruz Şampiyonlar Sağ olun. Ligi'nde. Teşekkürler. Bye bye. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.